Moko Mokai, Yeni Zelanda, dövmeli kesik baş geleneği. Dövme yapma geleneği hayli eskidir. Milattan önce 2000'lerde eski Mısır toplumunda dövmenin yapıldığı mumyalardan anlaşılmıştır. Mısırlıların dışında Britonların, Galyalıların ve Trakyalıların da dövmeleri vardı. Eski Yunan ve Romalıların barbarlara özgü bir uğraş saydıkları dövmeyi suçlular ile kölelere yaparlardı. Hristiyan inancında da dövme yasaklanmıştı. Buna karşın ilk Hristiyanlar bedenlerine İsa'nın adını ya da haç desenleri taşıyan dövmeler yapmışlardı. Aradan yüzyıllar geçince Avrupalılar dövmeyi unuttular. 18. yüzyıl sonlarında denizler aşırı gezilerde, Amerika yerlerinde ve Polinezyalılar da dövmeyle yeniden karşılaştılar. Avrupa dilleri dövme karşıtı olan tatu sözcüğü Tahiti dilinde tau tau kelimesinden almıştır. Dövme 20. yüzyılın başlarında özellikle denizciler arasında yaygınlık kazandı. Romantik duyguları, yurtseverlikleri ya da dindarlığı belirtmek amacıyla dövme yaygın olarak kullanıldı ve günümüze de kullanılmaktadır. Ama hijyene önem verilmediği için AIDS gibi bazı hastalıklar bulaştırdığı gerekçesiyle lisanssız dövme yapmaya yasal sınırlamalar getirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Polinezya'daki tüm yerli grupları gibi Yeni Zelanda yerlileri olan Maoriler de vücuda mükemmel dövmeler yapma sanatında ustalaşmışlardı. Özellikle erkeklerin yüzünün kabartılmasıyla yapılan moko'nun özel biçimi bugüne kadar gelmiştir. Moko Mokai, Yeni Zelanda Maorileri tarafından üretilen kafaları koruma geleneğidir. Bunlar sadece kesilmiş, mumyalanmış başlar değil, moko tarafından dekore edilmiştir. Moko, Maoriler tarafından uygulanan geleneksel bir sanat formudur ve kalıcıdır. Yüz ve vücut işaretlerinden üretilir. Geçmişte bu işaretler Maori kültürünün yüksek sosyal statüsünü temsil eden erkekler tarafından kullanılırdı. Moko, keskin bir alet ile kişinin cildini oyma ve ardından mürekkep ile oluklara doldurularak yapılan bir dövme çeşididir. Bu uygulamanın kökeni Niveraka ve kocası Matori'nin antik Maori masalında bulunabilir. Geleneksel moko, erkeklerin yüzüne yapılması bir yetişkinlik işareti olarak da kabul edildi. Bu karmaşık desenlerin üretme süreci son derece acı verici olduğundan her satırın ve her kesiğin bir erkeğin cesaretini kanıtladığı söylenir. Aynı zamanda Maori kültüründe baş, vücudun en kutsal parçası olarak kabul edilir ve moko'nun onun kutsallığını güçlendirmek için yapıldığına inanılır. Moko değeri geçmişteki şeklini korumuş ve Moko Mokai şeklinde de günümüze gelmiştir. Bir Moko Mokai yapma süreci vefat eden bir kişinin başının kesilmesi ile başlar. Beyin ve gözün çıkarılarak başın iç kısmının temizlenmesi ile devam eder. Başın menfezleri daha sonra keten lifi ve sakız ile doldurulacaktır. Sonra baş haşlanacak ya da açık ateş tütsülenecektir. Bundan sonra birkaç gün boyunca güneş altında kurutulur. Son olarak kesik baş korunmak için köpek balığı yağına batırılır ve kurumaya bırakılır. Bir Maori içinde aile üyelerinin yanı sıra önemli ve saygın bireylerin normalde öldüğünde başlarını Moko Mokai'ye dönüştürecekleri bilinirdi. Ve Moko Mokai'nin bulunduğu aile bireylerinin başları ona doğru çevirdikçe ölen kişinin onuru ailesi ve toplumları tarafından da devam edecekti. Ayrıca ölümden sonra bile toplumdaki katılımlarını sağlamak için ölen, özellikle ölü liderler için başvurulan bir yol oldu Moko Mokai. Onur nesneleri olarak kabul edilen, süslü bir biçimde oyulmuş kutularda aileleri tarafından özenle korunurdu. Öte yandan Moko Mokai bir savaşın kupası olarak da görülürdü. Bir savaş sırasında savaşçılar ölmüş bir düşmanın başını sabitlemek için bu yola başvururdu. Savaş bitimi sonrası düşmanın kafası Moko Mokai'ye dönüştürülür ve daha sonra alay ve zafer nesnesi olarak gösterilirdi. Bunlar sonra başı bulunduran savaşçının zafer hikayeleriyle anlatılırdı. Bu düşmüş savaşçının ve onun toplumu için büyük bir hakaret olarak da görülürdü. Bazen de kafaları başka bir şey karşılığında iade edilir veya değiştirilirdi. Mesela barış görüşmeleri sırasında. 19. yüzyılın başlarında ise Yeni Zelanda'ya Avrupalıların gelişiyle birlikte Avrupalı denizciler
tüccarlar ve yerleşimciler ile temas eden kabileler, ateşli silahların komşuları üzerinde onlara askeri avantaj sağladığını fark etti. Diğer kabileler de sadece kendilerini savunmak için ateşli silahlar elde etmek zorunda olunca bu talep tüfek savaşlarını doğurdu. Bu da Mokomokai gibi Avrupa ve Amerika'daki müze örneklerine yüksek fiyatlar getirilen ve satılan bir nesneyi ateşli silahlar ve cephane için takas ve ticari öğesi haline getirdi. En büyük Mokomokai koleksiyonu General Horatio Gordon Rapley'e aitti. Ateşli silahlar için çok fazla talebi olan kabileleri, onları elde etmek ve ticaret için daha fazla kafa elde etmek amacıyla komşularına baskınlar düzenlediler. Tüccarlar da dövmeli köleler, mahkumlar ve kafaları sağlamak için sipariş vermeye başladılar. Mokomokai ticaretinin zirve yılı 1831 yılıydı. 1820'den 1831'e kadar New South Wales valisi Yeni Zelanda'ya kendileri dışında başkalarının ticaretini yasaklayan bir bildiri yayınladı. 1830'larda ateşli silahlar için talep pazar doygunluğu nedeniyle azaldı. 1840'da Waitangi Anlaşması imzalandı ve Yeni Zelanda bir İngiliz kolonisi oldu. Arada küçük ölçekli ticaret birkaç yıl devam etmesine rağmen Mokomokai ihracatı ve ticareti neredeyse durdu ve Maori toplumunda moko kullanımının da düşüşüyle birlikte bu gelenek ve ticaret sona erdi. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.